Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle gördüğünüz gibi Winnie the Pooh karakterlerinden Piglet'i öreceğiz. Örmesi çok kolay ve çok keyifli. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeleri söyleyeceğim. 2.20 milim kalınlığında bir tığ kullandım. Yine pembe tonlarında 3 ayrı pembe tonunda ipler kullandım. Yine siz isterseniz bu kısımlarda başka tonlarda pembeler kullanabilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Yine zemin için pudra pembesi bir ip kullandım. İplerimin markaları da yine amigurumi için kullandığımız koton iplerden. Bir çift kilitli göze ihtiyacımız olacak. Kilitli gözlerin sanırım 5 milim kalınlığındaydı. Yine siz de o ölçüdeki gözlerden kullanabilirsiniz. Yine ilmek belirleyicimiz olsa işimiz kolaylaşır. Kaş işlemelerini de yine böyle ince dikiş ipiyle yapıyorum ben. Sizin tercihinize kalmış. Hazırsanız malzemelerimiz hazırsa hep birlikte örmeye başlayalım. Önce kolları örerek başlıyoruz. Kollar için açık rengimizi kullanacağız. Pudra pembesi olan rengimizi kullanacağız. Yine sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 2 4 6. Evet, sihirli halkamın içerisine 6 sık iğne yaptım. Sıkıca sihirli halkamı kapatıyorum. Bundan sonra yapacağımız bir şey yok. 8 sıra boyunca düz bir şekilde kolumuzu öreceğiz. 8 sıra bittikten sonra da karşılıklı birleştireceğiz kollarımızı. Yani 8 sıra boyunca 6 sık iğne örüyoruz. Bitirdikten sonra kolları şöyle karşılıklı birleştireceğiz. Bitirdikten sonra dikme işlemi uygulamayalım. Direkt örerken kolları birleştirelim diye. Şimdi dediğim gibi ilk turda biraz sık iğne sayısı az olduğu için bükülüyor. Bunu şöyle ipe çok zarar vermeden düzeltelim. Düzelttik. İsterseniz ilmek belirleyici koyun. Ben videoda kolay olsun diye koymuyorum. Bir tur ördüm. Şimdi 7 tur daha örüyorum. Toplam 8 sıram olmuş olacak. Sonra karşılıklı birleştireceğim. Evet, 8 sıramı tamamladım. Şimdi karşılıklı birleştireceğim. Yani öndeki sık iğneden alıp tam karşısındaki sık iğneye batacağım. 3 sık iğne ile kapatacağım kolu. Kapattım. Öndeki sık iğneye battım. Arkadaki sık iğneye battım. Örgümü kapattım. Son kez yine aynı şekilde kapatıyorum. Bir tane de sıkılıyorum ve ipimi kısa kesebilirim. Çünkü örerken birleştireceğiz. Dikme işlemi yapmayacağız. Bitirdim kollarımı. Gördüğünüz gibi. Şimdi vücudu örmeye başlayabiliriz hep birlikte. Kollarımız beklesin. Önce ayaklardan başlayacağız. Yine pudra pembesi renk kullanacağız. Daha sonra da geçişlerde koyu bir pembe ve açık bir pembeyi kullanacağız. İsterseniz bu pembenin içerisine gri renk de kullanabilirsiniz. Sizin elinizde bu renk yoksa. O pijama çizgilerini oluşturmak için böyle bir şey yapacağız. Şimdi böyle küçük bir ayak oluşturmak için yine pudra rengi ipimi alıyorum. Yine sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 yaptım. Sihirli halkamı sıkıca kapattım. Şimdi bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne de artırıyorum. Bir tane tek batıyorum. İkincisinde çift batıyorum. Bunu 3 kez tekrarlıyorum. Zaten 6 sık iğnem olduğu için en fazla 3 kez tekrarlayabilirim. İlmek sayımı 3 artırmayla 9'a çıkarmış oluyorum. Şu an tamamladım.
Şimdi ipimi şöyle ilmek belirleyici gibi aldım. Siz isterseniz ilmek belirleyici kullanın. Şimdi 3 sıra boyunca 9 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir turumu tamamladım. 2 tur daha örüp daha sonra birleştirme işlemini yapacağız. Evet, 3 sıramı tamamladım. Ayaklarım gördüğünüz gibi eşit boyuttalar. Şimdi 2 ayağı birleştireceğiz. 3 tane zincir çekiyorum birleştirmek için. 2 3. 3 zincir çektim. Diğer ayağım da tabii hazır olması gerekiyor. 2 ayak öreceksiniz. Ve bitirdiğim sıranın hemen yanındaki yere sık iğne ile ayağımı bağlıyorum. Bağladım. Şimdi bundan sonra örerken ip rengimizi değiştireceğiz. O yüzden sık iğne ipimi alıyorum ama tam çekmiyorum. Diğer ipimi bağlayacağım. Diğer pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimi aldım. Tutuyorum. Bu iple çekiyorum sık iğnemi. Sonra şöyle pembeyi biraz çekip sıkılayayım. Kapattım. Arkada saklayarak ilerliyorum. Bir sık iğne daha yaptım. Şimdi 2 oldu. 3. sık iğnemi yapıyorum. Ve bir tane artırıyorum. İplerimi de saklıyorum aynı zamanda. 3 tane tek ördüm. 4.'ye çift battım. Şimdi bu pembe ile işimiz bitti. Bunu keselim. Kestik. Şimdi tur boyunca 3 sık iğne ör, 1 artır yapacağız. Yine yapalım. 1 2 3. 3 tane ördüm. 4.'ye çift battım. Şimdi hemen zincirin üstündeki sık iğneye battım. 1. Bu tarafındaki ipe batıyorum. Bakın. Şöyle. 2. 3. kez 3. Battım. Şimdi benim burada kalan ipim bir tane sık iğne gibi düşünüyorum ben. O yüzden 3 sık iğnede bir artır yapıyorduk. Bu yan tarafa çift batıyorum. Sonra yandaki sık iğneden devam ediyorum. 1 2 3. Artık benim yeni başlangıç noktam bura olduğu için buraya kadar arttırmam gerekiyor. 3 4 5 1 2 3. Yine 4.'ye çift batıyorum. Yine zincirlerime geldim şimdi. Bakın şuralarda kalan ipleri sık iğne örüyorum. 3 tane. 1 2 3 ve son sık iğnem kaldı. Artırıyorum. Son sık iğneme batmıyorum. Ora benim başlangıç noktam oldu. Burası benim artık yeni başlangıç noktam. İlmek belirleyicimi buraya takıyorum. Taktım. Toplam 30 tane ilmeğim olması gerekiyor şu an elimde. Sık iğnem olması gerekiyor, pardon. Şimdi 4 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz pembeyle. Sonraki sırayı çizik halinde koyu pembeyle yapacağız. Şimdi bir tur örelim. Bir tur daha düz örelim. Sonra diğer renk katacağız. Yani 3 sırada bir rengimizi değiştireceğiz aslında. Kafamız karışmasın. 3 sırada bir tur koyu renkteki pembeyi kullanacağız.
Şu an ikinci sıramı örüyorum renk değişimi için. Bir tur daha düz örelim. Sonra renk değiştirmeyi yine yapacağız. Artırma işlemi uygulamadan da toplam 4 sıra örmüş olacağız. Bu ilk sırasını örüyorum şu an ben. İkinci turu da öreyim. Toplam 3 sıra bu pembeden olsun. Diğer sırada bir tur koyu öreceğiz. Bir tur açık öreceğiz. Düz bir şekilde. Evet, başlangıç noktama geldim. Artırma işleminden sonra 4 sıra düz örecektik ya, 2 sırasını ördük. Bir sırasını da bu renkli öreceğiz. Sonra tekrar pembeye geçeceğiz. O yüzden bu ipimden alıyorum. Burası arkada kalsın ilmeğimin. Bunun sık iğnesini kapatmıyorum. Kalsın bu burada. Diğer ipimi aldım. Kaydırdım. Pembeyi de biraz. İkisini birlikte tutuyorum. Yine bir sıra 30 sık iğne öreceğim. Pembe kalsın. Diğer turda değiştireceğiz ya çünkü. Yine bir tur düz bir şekilde 30 sık iğneyi bu renkle örüyorum. Sonra yine pembeye geçeceğiz. Bir sıra daha örüp 4 sıra düz örme işlemimizi de tamamlamış olacağız bu durumda. Bu turu tamamlayalım. Diğer turu da pembe ile düz bir şekilde tamamlayalım. Renk geçişini gösterdim zaten. Siz de o şekilde pembeye geçin. 4. sırayı da düz bir şekilde örün. Sonra eksiltme işlemleri uygulayacağız. Evet, 4 sıra örme işlemimi tamamladım. Şimdi bu sırada artık 3 sık iğne ör 1 eksilt işlemi uygulayacağım. İlmek belirleyicimde yukarıya aldım. 3 sık iğne ördüm. Şimdi bir tane eksilteceğim. Eksiltme işleminde de şöyle yapıyoruz. Sık iğnenin önündeki ipleri alıyoruz. 2 tane, sonra sık iğne yapıyoruz. Yine 3 tane sık iğne örüyorum şu an. 1 2 3 tane ördüm. Yine önden alıyorum sık iğnelerimi. Şöyle göstereyim. Çekip azaltıyorum. Sıra boyunca aynı şekilde devam ediyoruz. 3 sık iğne ör, bir azalt yapıp ilmek sayımızı 24'e düşürüyoruz. Sonra biraz ayakları dolduralım. Çünkü örgü ilerledikçe ayakları doldurmak zor olacaktır. Bu turdan sonra siz de ayakları doldurun. 3 sık iğne ör, 1 eksilti tamamlayıp 2 sıra boyunca düz örüyoruz. Son sıramızda renk değişikliği yapmayı unutmayın. 3 turdan sonra bir tur bu rengi örüyoruz. Konuşurken saymayı unuttum. 3 şöyle azalttım. 24'e düşürdüm ilmeklerimi. Dediğim gibi 2 turda düz bir şekilde öreceğiz. Sonra son sırayı bu renkle öreceğiz. Ayakları da doldurun. 4 sıra boyunca 30 sık iğne örme işlemimizi tamamladık. Şimdi ilmek belirleyicimi yukarıya alıyorum. Bu turda 3 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağım. 1 2 3 tane ördüm. 2 sıra düz örme işlemi tamamladım. Yine 3 turdan sonra bir tur değişikliği yaptım. Bak renk değişikliği yaptım. Şimdi 3 sık iğne ör, bir azaltı yaptım. Sonra 2 tur boyunca 24 sık iğne ördüm. Şimdi yine ip geçişimi yapıyorum. Bir tur yapmışım. Şimdi bu sırada da 2 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağım. Arkadaşlar, rengimi değiştirdim. 1 2 sık iğne ördüm. Bir tane azalttım. 2 sık iğne ördüm. 1 2 yine önden alarak iplerimi azalttım. Bu turu tamamladığımda elimdeki ilmek sayısı 18 sık iğne olacak. Bu turu tamamlıyorum.
Sonra da yine bir sıra düz öreceğim. 2 sık iğne ördüm, bir tane azalttım. Bir, iki tane ördüm, bir tane azalttım. Son kez 1, 2 ve azalttım. 18 sık iğneyi düşürdüm. Hemen ilmek belirleyicimi aldım, taktım. Bir sıra düz örüyorum. Bir sıra düz ördükten sonra yine azaltma işlemi yapıp kolları ekleyeceğiz. 18 sık iğneyi bir tur örüyorum. Sonra da dolduracağım. Çünkü azalırsa ilmek sayım doldurmakta zor olur diye. Bir tur örelim, dolduralım. Sonraki eksiltme turunda görüşelim. Evet arkadaşlar, 18 sık iğne ör işlemini tamamladım, doldurdum. Şimdi elimizde 18 tane ilmeğimiz var. 16 ilmeği düşürüp bir tur düz örerken kolları ekleyip sonra 12 sık iğneyi düşüreceğiz ve bitireceğiz örgümüzü. Şimdi bir sık iğne ördüm, 2 sık iğne ördüm, 3 tane ördüm, azalttım bir tane, 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm, bir tane daha eksilttim. Sayım 16'ya düştü. İlmek sayım 16'ya düştü. Geriye kalan 4 sık iğnemi de düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 dördüncüyü de 3 turdan sonra ip rengimi değiştiriyordum ya. Bununla hemen değiştiriyorum. 16 sık iğne ör bir eksil turumdan sonra ip değiştirdim. Bir sıra düz öreceğim. Sonraki turda 2 sık iğne ör bir eksilt yapacağım. Kolları birleştireceğim. 2 3 4 5 6 Evet, düz örme işlemi tamamladım. Hemen ilmek belirleyicimi yukarıya alıyorum. İp rengimi değiştiriyorum ve 2 sık iğne ör bir eksilt yapıyorum. Aldım 1. Artık bu ip de bana lazım olmayacak. 2 tane sık iğne ördüm, bir tane eksilttim. 1 2 bir tane eksilttim. Evet, kolu birleştireceğiz. İlmek belirleyicimizin olduğu yerden 2 sık iğne ördük. 2 sık iğne ördük. Kolumuzu alıyoruz. Yönü arkaya gelecek şekilde 3 sık iğne örerek birleştireceğiz. Başlangıç noktamızdan 2 sık iğne ördük. Koldaki sık iğneyi aldık. Sıradaki gövdedeki sık iğneye battık. İpimizi çektik ve sık iğne yaptık. Hemen yandakine battık yine kolda. Hemen sıradaki sık iğneye battık, çektik ve sık iğne yaptık. Üçüncü son kez yapıyorum. Çekip kolumu birleştirmiş oluyorum. Şimdi önden 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Diğer kolumu birleştireceğim şimdi. Aldım. Yine sık iğneler bana bakacak şekilde tutuyorum. Yine koldaki sık iğneden aldım. Gövdede sıradaki sık iğneye tığımı batıyorum. Battım, çektim ve sık iğnemi yaptım.
koldakine battım, gövdedekine battım, çektim, yine sık iğne, son kez üçüncü olarak batıp çekip sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğnem kalmıştı tur başında, onu da örüyorum. Gördüğünüz gibi kolları dikmeden birleştirdik. Şimdi biraz dolduralım, sonra kafayı örmeye geçeceğiz. Biraz daha doldurdum. Son sık iğnemi örmüştüm başlangıç noktama gelip şimdi yandakine kaydırarak örgümü kapatıp gövdemi tamamlıyorum. Kısa keselim. Kafada ipi uzun bırakır, onu dikerken kullanırız. Gördüğünüz gibi gövdemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Kolları da tekrar dikmemize gerek kalmadı. Çizgilerimizi de oluşturmuş olduk. Şimdi gövdeyi bir tarafa alalım. Kafayı, kulakları, burnu örelim. Sonra da birleştirme işlemlerini hep birlikte uygulayalım.